Kimi zaman eğlenceli vakit geçirmek için, kimi zaman da kendimizi geliştirmek için oynarız akıl ve zeka oyunlarını. Bu oyunlardan bazıları kutu oyunu olarak oynanırken, bazıları ise kağıt kalem kullanılarak oynanılabilir. Biz zaten 5 kutu oyunu önerdiğimiz bir video yapmıştık. Bu seferki videomuzdaysa, o videomuzda da söz verdiğimiz gibi kağıt kalem ile oynayabileceğiniz 5 akıl ve zeka oyununu sizlerle tanıştıracağız. Peki hangi 5 oyun ve bunlar nasıl oynanıyor? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. İlk oyunumuzun adı Yıldız Savaşları. Bu oyunun mantığı biraz Sudoku'yu andırıyor. Her satırda, her sütunda ve her bölgede yalnızca bir adet yıldız bulunabilir. Ve bu yıldızlar savaş halinde olduğundan dolayı bir yıldızın bulunduğu kutucuğun kenarı veya köşesiyle temas eden başka bir kutucukta kesinlikle yıldız bulunamaz. Bu oyunun isterseniz kitabını alarak Yıldız Savaşları bulmacalarını çözebilir, isterseniz de bir arkadaşınızla karşılıklı olarak birbiriniz için soru hazırlayıp beraber çözebilirsiniz. Sizin için bir örnekte biz çözelim. Bu şablonda taktikleri uygulayarak çözümü bulmaya çalışalım. Mesela alt tarafa bakın. Burada tek satır şeklinde üçlü bir bölge var. Bunun anlamı şu. En alt satırda bulunacak yıldız kesinlikle o üçlü kutunun içinde. Bu durumda diğer iki kutucukta yıldız olmadığı kesinleşiyor. Gelelim sağ alttaki dörtlü kutucuğa. Alt satırdaki kutucukta yıldız olmadığı kesinleştiğine göre bu kutucuğun yıldızı kesinlikle üstteki üçlüden birinde. Bu durumda o satırın sonundaki iki kutuda yıldız bulunma ihtimali kalmıyor. Demek ki sol alttaki bölümün yıldızı üst taraftaki kutucuktaymış. Yıldızın birini bulduğumuza göre bu yıldızın olduğu kutucukla aynı satır ve sütundaki diğer kutucukların üzerine çizebiliriz. En soldaki sütunun 4 kutucuğunu da eledik fark ettiyseniz. Demek ki oradaki yıldız sol üst köşedeki kutucuktaymış. Böylece o yıldızın olduğu satırı da eleyebiliriz. Durum böyle olunca sağ üst bölümün ortadaki iki kutucuğunda, sol alt bölümün üst satırının sağdaki iki kutucuğunda ve en alt satırdaki bölümün soldaki iki kutucuğunda birer yıldız bulunma ihtimali kalmış oluyor. Kurallar gereği bitişik kutucuklarda aynı satırda ve aynı sütunda yıldız bulunamayacağından alt satırdaki yıldızı ortadaki kutucuğa, sağ alt bölümün yıldızını en sağdaki kutucuğa ve onun üstündeki bölümün yıldızını da ikinci kutucuğa yerleştiriyoruz. İşte Yıldız Savaşları oyunu bu şekilde oynanıyor. Gelelim ikinci oyunumuza. Bu oyunun adı Amiral Battı. Amiral Battı'yı da isterseniz bulmaca gibi, isterseniz de arkadaşınızla karşılıklı olarak oynayabilirsiniz. Bulmaca gibi olan versiyonlarına zeka oyunları ile ilgili kitaplardan veya internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bu formatta sizlere satır ve sütunların yan tarafında o satır veya sütunda kaç gemi parçası bulunduğuna dair bilgiler verilir ve siz de gemilerin nereye saklandığını bulmaya çalışırsınız. Ancak karşılıklı olan versiyonu daha eğlenceli ve daha geliştirici olduğundan biz onun üzerinde duralım. Öncelikle her iki oyuncu da önlerindeki kağıda 10'a 10 karelerden oluşan 2 tane tablo çizerler. Daha sonra bu tablolardan birinin içine birbirlerine göstermeyecek şekilde 4'e 1 uzunlukta 1 adet, 3'e 1 uzunlukta 2 adet, 2'ye 1 uzunlukta 3 adet ve 1'e 1 uzunlukta 4 adet gemi yerleştirirler. Gemileri yerleştirirken gemilerin birbirine ve şablonun kenarındaki kutucuklara yerleştirmediklerinden emin olmalıdırlar. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra atış işlemi başlar. Çizilip de kullanılmayan tablo atış şablonudur. Oyunculardan biri satır veya sütun numarasını söyleyerek diğer oyuncuya atış yapacağını söyler. Oyuncu da kendi yerleşiminde bu kutucuğu bularak eğer oraya gemi yerleştirmişse isabet, yerleştirmemişse ıska diyerek diğer oyuncuya bilgi verir. Eğer atışı yapan kişi isabet ettirebilmişse bir deneme hakkına daha sahip olur. Oyun bu şekilde devam eder ve rakibinin tüm gemilerine isabetle atış yapan ilk oyuncu oyunu kazanmış olur. Üçüncü oyunumuzun adı ise Cheat. Bu oyunda hane olarak sınırlandırma yok. Zorluk derecesine göre istediğiniz büyüklükte bir oyun şablonu kullanabilirsiniz. Oyun şablonu üzerindeki kutucukların içerisinde bazı rakamlar yer alıyor. Bu rakamlar o kutucuğun kaç kenarından çitin geçeceğini gösteriyor. Mesela bir kutucukta 3 rakamı varsa o kutucuğun etrafındaki 3 kenarın çitlerle çevreleneceği anlamına geliyor. Bu şekilde oyun alanındaki rakamlara bakarak bir alanı çevrelemeniz isteniyor ve iki çizginin kesişmesi de yasak. Yani oyunu tamamladığınızda hiçbir ucunda açıklık olmayan bütün bir alanı çevrelemiş olmanız gerekiyor. İsterseniz bu oyunu da hazır şablonları kullanarak ya da arkadaşınızla birlikte karşılıklı şablon hazırlayarak oynayabilirsiniz. Gelin bir örnekte sizler için çözelim. Bu oyunun püf noktası 3 ve 0 yazılı olan kutucukları akıllıca kullanmaktan geçiyor. Bu örnekte de yukarıdaki 3 ve hemen altındaki 0 kutucuğunu kullanalım.
3 yazılı kutucuğun 0 yazılı kutucuğa temas eden kenarı hariç diğer kenarlarında çit olacak. Yine aynı şekilde 0'ın solundaki 3 yazılı kutucuk için de benzer bir şey yapıyoruz. Bir de daha alt kısımda da bir 3-0 birlikteliği görüyoruz. Aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. Bunları yaptıktan sonra şablonumuz aşağı yukarı bir fikir vermeye başladı. Şimdi aşağıdaki 3 kutucuğunun sol üst köşesinden bir çit de yukarı doğru yapıyoruz. Çünkü bu şekli bir şekilde kapatmamız lazım ve diğer yönlerden birine doğru çit çizersek 0 yazan kutucukla çelişmiş oluruz. Yukarı çiti de şekille birleştirmek için 0 yazan kutucuğa temas etmeden etrafını dolaşarak yukarıdaki 3 yazan kutucukla birleştiriyoruz. Aynı şekilde aşağıdaki 3 kutucuğunun sol üst köşesini de 0 kutucuğuyla çelişmemek için alttaki kutucuğun etrafından çeviriyoruz. Şimdi yine yukarıdaki 0'la çelişmemek için 0'ın sol alt köşesine kadar getirdiğimiz çiti aşağıya doğru devam ettiriyoruz. Bu sefer de aşağıdaki 0'la çelişmemek için çiti sola doğru devam ettiriyoruz. Sonrasında en sol üst köşedeki 3 yazılı kutucuğu çevirebilmek için çitimizi yukarı doğru götürüyoruz. 3 yazılı kutucuğun etrafını çevirip aşağıya inmeye başlıyoruz. Bu sırada 2 yazılı kutucukların da etrafını iyi inceliyoruz ki çelişme durumu olmasın. Şimdi de 1 yazılı kutucuğa geldik. Burada her halükarda kutucuğun sol tarafından geçtiğimiz için o kutucuk etrafında dönemiyoruz. Bu yüzden çitimizi aşağıdaki kutucuğa kadar devam ettiriyoruz. Sonrasında yine 2 yazılı kutucuklara dikkat ederek şeklimizi tamamlıyoruz ve işte bulmacamız bitti. Sıra geldi 4. oyunumuza, yani kare karalamacaya. Bu oyunda 2 kişiyle veya tek başına oynanabiliyor. Şablon sınırlaması olmaksızın size kare kutucuklardan oluşan bir oyun tablosu veriliyor. Bu tablonun her satır ve sütununda sayılar yazıyor. Bu sayılar o satırda ya da sütunda bitişik olarak kaç karenin boyalı olduğunu gösteriyor. Mesela bir satırda 3, 4, 1 yazıyorsa bu satırda bitişik halde 3 kare, yine bitişik halde 4 kare ve tek başına 1 kare boyalı olacak demektir. Ancak bu bitişik boyalı kareler satırın neresinde konumlu bunu siz bulacaksınız. Tek kişilik oynanan bulmaca versiyonunu internetten bulabileceğiniz gibi arkadaşınızla karşılıklı olarak birbirinize şablon da hazırlayabilirsiniz. Özellikle büyük bir şablon seçerseniz bu şablonda resimler dahi çizerek oyunun gidişatını zorlaştırabilirsiniz. Şimdi ise 5. ve son oyunumuz olan apartmanlar oyununu öğrenmeye geldi sıra. Bu oyunda şablon büyüklüğü değiştirilerek oyun zorluğu değiştirilebilir ancak ortalama olan 4'e 4 şablondur. Bu şablonun içinde sayılar sudoku mantığıyla yerleştirilmelidir. Yani her satırda ve her sütunda bir sayı sadece bir kere yazılabilir. Ancak sudoku'dan bir farkı var. Bu yazdığımız sayılar aslında o karenin içindeki apartmanın kat sayısıdır. Mesela bir kutucukta 4 yazıyorsa orada 4 katlı bir bina vardır. Şimdi gelelim oyunun eğlenceli kısmına. Bu oyunda oyun şablonunun bazı satır veya sütunlarında sayılar yazar. Bu sayılar o taraftan bakıldığında bir kişinin kaç apartman göreceğinin bilgisini verir. Mesela bir satırın sol tarafında 2, sağ tarafında 1 yazdığını düşünelim. Bir kere biz sağdan baktığımızda sadece bir apartman görüyorsak demek ki en yüksek bina o tarafta demektir. Bu durumda oraya 4 katlı binayı yerleştiririz. Diğer taraftan bakıldığında ise sadece 2 apartman gözüküyor. O zaman bir muhakkak en yüksek katlı olan sağdaki apartman olduğuna göre diğer apartmanda 3 katlı apartman olmalıdır ve 1 ile 2 katlı binaların önünü kapatmalıdır. Demek ki en sol tarafta da 3 katlı bina varmış. Oyunun aslı işte bu mantığa dayanıyor ve diğer satır ve sütun bilgilerine bakarak şablonu tamamen doldurmaya çalışıyorsunuz. İşte böylece 5 kağıt kalem oyununu sizlere anlatarak bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.